Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Betül Uzunoğlu. Size bugün parlak deri görünümlü iple örmüş olduğum harika bir pileli burslu çantanın yapılış videosuyla geldim. Çantayı örmesi, anlatması gerçekten çok keyifliydi. Şöyle bakın, yakından ipimin parlaklığını da göstermek istiyorum. Benim kullanmış olduğum ip Mirafilati. Birazdan detaylarına bahsediyor olacağım. Hemen iç hacmini de göstereyim. Çok böyle küçük bir çanta değil, çok büyük bir çanta da değil ama iç hacmi oldukça geniş. Burslu çantaların en çok bu özelliğini seviyorum. En küçük burs bile iç hacmini oldukça geniş tutabiliyor. Şöyle bakın, astarımın güzelliğine bakar mısınız? Birebir ipimle uyumlu bir astar kullandım. Ben bu astarı Bursa'da olanlar için söyleyeyim. Kumaşçılar çarşısıydı yanılmıyorsam, ya da Ulu Cami'nin oralardaki o kumaş mağazalarının birinden aldım. İnternet satışları yoktu. İnternetten satın almak isteyenler için bu kumaştan Gıybet Hobby Center'da, Instagram adresi o şekilde aratırsanız Gıybet Hobby Center, orada her rengini görmüştüm. Oradan da siz ipinizin rengine göre temin edebilirsiniz. Hemen ölçülerinden bahsedeyim. Çantamın genişliği şöyle bakın, en geniş kısmı 31 santim ve yüksekliği 16 santim. Tabanımın uzunluğu 24 santim ve tabanımın derinliği 12 santim yapıyor hemen hemen. Çok böyle ideal boyutta bir çanta oldu, tam kıvamında. Ben şuralardan halkayla zincirimi de omuz çantası olarak veya elde tutarak da zincirimi de tutturmak istiyorum. Gerçekten muhteşem bir çanta oldu. Buraya kadar geldiyseniz lütfen YouTube kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Çantanın detaylı reels ve fotoğraflarını görmek için sizi Instagram adresim betul.fashion'a bekliyorum. Şimdi örgü tekniğine geçelim. Kullanmış olduğum malzemeler hakkında hemen kısaca bilgi vereceğim. Ben bu şekilde baştan sona ölçtüğüm zaman 18 santimlik burs kullanacağım. Dikdörtgen burs kullanıyorum. İsterseniz aynı ölçülerde oval burs da kullanabilirsiniz. Veya daha büyük bir burs veya daha küçük bir burs da kullanabilirsiniz. Birazdan pileli burslu çanta için tabanı nasıl ayarlayacağınızı anlatacağım. Şöyle 3,5 mm tığ kullanacağım. Ve ben bu şekilde Mirafilati'ye ait, istediğiniz markayı alabilirsiniz. Mirafilati'ye ait deri görünümlü ipten kullanacağım. Şöyle bakın, iplerim hakkında bilgi vereyim. Bir yumak ipim 120 gram ağırlığında, 60 metre uzunluğunda ve 5 milimetreymiş arkadaşlar. Toplamda 3 yumak ip kullanacağım. İpimin parmağıma doladığım zincir çekerek başlayacağız. Başlangıçtaki zincirlerimiz çok da sıkı olmasın. Şöyle bakın, ipimin ters tarafını kapatarak kullanıyorum. Hiçbir zaman örgünüzün dışından baktığı zaman içinin gözükmemesine dikkat edin. Bu şekilde bakın, bir halka yaptım. Halkamın içinden tığımı geçirdim ve bir tane ilmek çıkardım. Şimdi bu başlangıçtaki zinciri sabit olması adına, sağlam olması adına sıkıyorsunuz. Diğer zincirleri sıkmadan ilerliyoruz. Bakın şöyle 1 2 3 4, yavaş yavaş ilerliyorum bu şekilde. Ay, ipimin güzelliğine bakar mısınız? Yani rüya gibi gerçekten. Altından daha güzel gözükmüyor mu? Şimdi pileli çanta yapacağımız için böyle tabanımızın zincirinin daha kısa olması gerekiyor ki tabanımız daha geniş olsun. Pileye de yerimiz kalsın. Şimdi şöyle bir ölçüyorum. Bakın, bursunuz ne olursa olsun şöyle iç hacmine doğru tutarak ölçüyorum. Bu şekilde koyduğum zaman zinciriniz, iki parmağımı şöyle koyduğum zaman iki parmağımın arasını doldurması gerekiyor. Şimdi bu şekilde devam edelim. Daha doldurmadı. Şöyle bir bakıyorum şimdi. Evet, şu an oldu bence. Şöyle düzeltelim. Şu an oldu bakın. İki parmağımın arasında kalıyor. Kaç tane yapmışım sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şimdi burada önemli olan zincir sayınız değil, sizin kendi bursunuza göre şöyle içine koyduğunuz zaman, iki parmağını da koyduğunuz zaman
Şöyle bakın, ikisinin arasını doldurması gerekiyor iki parmağınızın. Önemli olan bu. Sayılar değil. Bursunuzun ölçüsüne göre parmağınızın arasını doldurması önemli. Ben 18 tane zincir çekmişim. Şimdi hemen yanındaki zincirden itibaren batarak başlıyorum birer tane sık iğne yapmaya. Bu arada şöyle iplerim gözüktüğü zaman bakın, şu açık kısım bana bakarsa eğer, şöyle battığınız zaman düz kısım görünecektir. Bir tane sık iğne yaptım. 2, şöyle 3. Bu şekilde arkadaşlar. Şurada açık kalmış, onu sonra düzelteceğim, size anlatayım. Şöyle 4, şöyle 5. Bu şekilde sıramın sonuna kadar birer tane sık iğneler yaparak devam ediyorum. Söylediğim gibi açık kısım size bakarsa tığınızı taktığınız zaman bakın düz kısımla karşılaşacaksınız. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Ben hemen şuraları düzelteceğim. Sıranın sonuna kadar sık iğnelerle devam edelim. Eğer kullandığınız deri ipin yapısından kaynaklı tığınıza yapışıyorsa, örmekte zorlanıyorsanız bir pamuğa çok az bebe yağı damlatın. Tığınızın ucunu ara ara silin. Çok daha kolay örüldüğünü göreceksiniz. Sıramın sonuna kadar geldim. Bakın son bir tane burada zincirim kaldı. Şimdi onun da içine batıyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Ve tekrar aynı noktaya ikinci. Ve şimdi üçüncüyü yapacağım. Tabi burada dönerken ilmeklerinizi bir tık daha gevşek bırakmanız önemli. Çünkü gergin bir dönüş olursa arkadaşlar tabanınız yamuk duracaktır. Lütfen buna dikkat edelim. Bakın buradaki ilmeklerim daha büyük. Buradaki kısa kalan ipimi de örgümün içinde gizleyerek yoluma devam edeceğim. 2 tane sık iğne yaptım son noktaya. İlmeğimi geniş tutarak 3. sık iğnemi de yapıyorum. Bakın şöyle rahat bir dönüşün gözükmesi gerekiyor. Şimdi her bir battığınız sık iğnenin, zincirin içine tekrardan batıyorsunuz karşılıklı olarak. Bakın şuradaki boşluğa batacağım. Bir tane sık iğne ve tekrar hemen yanındakine batacağım. Yani şurada görmüş olduğunuz sık iğnenin karşıları. Karşı kısımlara batarak bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Sıramın sonuna kadar geldim. Bakın son bir tane batma noktam kaldı. Şimdi yine biraz ilmeğimi geniş tutarak oraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tekrardan yine bir tık geniş tutarak ikinciyi yapıyorum. Şimdi buraya üçüncüyü yapacağız ama biz zaten şurayı hemen düzelteyim, pardon. Evet, ikinciyi yaptım, tekrardan ipimi düzelttim. Buraya üçüncüyü yapacağız tıpkı burada olduğu gibi ama biz zaten en başta bir tane buraya batmıştık. Şimdi üçüncüyü yaparken ilmeğinizi biraz geniş tutun ve bunun üzerine doğru kapatarak yapmanız gerekiyor. Burada amaç yani bunu kapatıp onun yerine bir tane sık iğne yapmak. Şöyle bakın, onun üzerine doğru yapıyorum. Şöyle. Ve oradaki sık iğnenin yerine bu sık iğne geçiyor arkadaşlar. Bunu neden yapıyorum? Hem bir bütün halinde ilerlememiz için, kafanız karışmaması için, yoksa üçüncü olarak onu baz alırsak taban artırmalarda karıştırabilirsiniz. Şimdi onun üzerine doğru kapattık. Bakın hemen şu yanındaki sık iğneden itibaren başlıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Şu an ikinci sıraya geçmiş bulunmaktayız. İsterseniz ben karıştırırım diyorsanız tam şu ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine tokanızı takabilirsiniz. Hatta ben de takayım. Daha net ilerleyelim. Şöyle başlangıç ve bitiş diye konuşursak daha net ilerleriz. Şimdi tekrar tabanımızın dönme noktasına gelene kadar birer tane batarak devam ediyorum. Tabanımın dönme noktasına kadar geldim. Bakın burada bir alt sırada şöyle 1, 2, 3 tane aynı noktaya dönerken sık iğne yapmıştık. Şimdi burada dikdörtgen taban uygulamasıyla devam edeceğiz. Burada birinci sık iğnenin içine 3 tane sık iğne yapıyorsunuz.
1 2 ve 3. Bakın elimi sıkmadan birincinin içine 3 tane sık iğne ördüm. Ve şimdi burada ikincinin içine bir tane yapacağım sadece. Evet, bir tane yaptım. Şimdi üçüncünün içine de 3 tane. Bakın birinciye 3, ikinciye tek, üçüncüye 3. Ortadakine tek, kenarlardakine 3'er tane. Mantık bu. Dikdörtgen tabanda her zaman bu şekilde ilerleyeceğiz. 2 ve 3. Bakın şu şekilde zaten bir köşelenme oluştu. Şimdi tekrardan tabanımın dönme noktasına kadar her birine birer tane sık iğne ile devam ediyorum. Başlangıçtaki dönme noktama geldim. Burada da karşıda ne yaptıysak aynı işlemi burada uygulayacağız. Şimdi birinciye 3 tane yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi ortadakine bir tane, ve üçüncüye 3 tane. Evet. Birinciye 3, ortadakine tek, sonuncuya 3. Bu şekilde kuralımız. Şimdi ikinci sırayı bitirdik. Tokamı çıkarıyorum. Ve yine ne yapacağım? Her birine birer tane yaparak karşı noktaya kadar ilerleyeceğim. Buraya tekrar tokamızı takalım. Çanta bitene kadar bu tokayı kullanacağız. Her birine birer tane yaparak karşıya doğru ilerliyorum. Şimdi dönme noktasına kadar geldim. Burada 3 tane alttakine batmıştık. Ortadakine bir tane ve hemen diğerine de 3 tane batmıştık arkadaşlar. Burada dikdörtgen tabanın kuralı, altta 3 tane gördüğünüz her ilmeğin ortasına 3 tane batacaksınız. Yani zaten 2 tane kenar kısmına batarak ilerleyeceğiz. Her bir üst sıraya geçtiğinizde bu şekilde devam edecek. Bakın tam orta noktaya 3 tane bu üçlünün ve bu tekliğe 1 ve bu üçlünün de ortasına 3 tane. Şimdi birlikte yapalım. Bakın birinciye 1, alttaki üçlüyü gördüm. Birinciye bir tane yaptım. Ve bu ortadakine ne yapıyorum? 3 tane. 1 2 şöyle 2 ve aynı noktaya üçüncüyü yaptım. Ortaya 3 tane yaptık. Şimdi üçüncüye bir tane. Bakın ortadaki var. Ona bir tane. Ve burada 1, 2, 3 tane batmıştım. Birinciye 1. Ve bu ortaya 3 tane. İki. 3 ve diğerine sonuncuya bir tane. Bakın zaten gittikçe dikdörtgen bir şekil almaya başladı. Bu şekilde elinizle daha belirgin hale getirin. Şimdi bu şekilde geleceğiz. Dümdüz birer tane batacağız. Ve burada bakın üçlüyü buldum. 1, 2, 3. Birinciye 1, ortadakine 3. Sonra devam ediyorum. Diğer üçlüyü görene kadar birer tane. Ve burada diğer üçlüyü gördüm. Birinciye 1, ortaya 3, diğerine 1. Bu şekilde devam edecek. Mesela bir üst sıraya geçtiniz diyelim. Burayı bitirdiniz. Hepsine birer tane geliyorsunuz. Bakıyorsunuz burada 1, 2, 3 tane sık iğne var. Ortaya 3 tane.
devam ediyorsunuz. 1 2 3 tane sık iğne var, ortaya 3 tane. Kural bundan ibaret. Tabanın belli bir büyüklüğe gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Şimdi şu sırayı da birlikte dönelim istiyorum. Daha sonra sizin ilerlemenizi isteyeceğim. Şimdi burada dönme noktasına kadar birer tane batıp gelelim. Şimdi dönme noktasına kadar geldim. Bakın 1 2 3 tane sık iğne ile karşılaştım. Aynı noktaya batmış olduğum birinciye 1. Şimdi buraya 3 tane. Şimdi sonuncuya bir tane. Evet. Şimdi diğer üçlüye kadar birer birer ilerliyorum. Zaten bir tane nokta var. Şimdi diğer üçlüyü gördüm. Bakın. Birinciye bir. Ve bu ortadakine 3 tane. Ve ortaya 3 tane battım. Şimdi buraya bir ve sıramızı bitirmiş olduk. Bakın birlikte 1 2 3. sırayı bitirdik. Tokamı çıkarıyorum. Tekrar bir tane sık iğne yaptım ve buraya tokamı geri takıyorum. Şimdi size anlattığım gibi durum bundan ibaret. Tekrar birer tane batarak geliyorsunuz ve üçlünün ortasına 3, birer tane, üçlünün ortasına 3. Tekrar geliyorsunuz. Burada da aynı işlem, burada da aynı işlem. Tek fark tel tokayı her sıra bitiminde bir üst sıraya taşıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi birkaç sıra bu şekilde artırmalarla dikdörtgen tabanımı büyütüp geleceğim. Birlikte 3 tane sıra yaptık. Dördüncüye başlayacağız şimdi. Ona göre ben de size videoyu izlediğiniz zaman kaç sıra üstüne koymuşum size söyleyeceğim. Evet, ben tabanımı biraz büyüttüm. Geldim, sizinle 1 2 3 sıra yapmıştık. Toplamda ben bakın 4 sıra daha tabanımı ilerlettim. Size anlattığım şekilde köşelerdeki üçlünün tam ortasına bir üst sırada üçlü yaparak bu şekilde döngüyü tamamladım. Şöyle bakın, bursumuzu koyduğumuz zaman yanlardan pileli olması için aynı bu şekilde siz de 2 parmak arası zincir çekme kuralına uyduysanız pileli olması için yanlardan bu şekilde 3 santim kadar taşması yeterli olacaktır. Şöyle açarak da göstereyim bakın. Zaten şu kısım tam bursuma denk geliyor. Şu kısım taşmış durumda bakın. Bu da bizim pilemizin oluşmasını sağlayacak arkadaşlar. Şimdi sırada hiçbir artırma yapmadan devam edeceğim. Ölçülerini vereyim önce. Tabanımın genişliği 24,5 santim ve yüksekliği de şöyle 13 santim yapıyor. Sizin el ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Eğer daha küçük olduysa artırmalarla devam ettirebilirsiniz. Şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tokamı her zamanki gibi takıyorum. Çanta bitene kadar tokamı taşıyacağım. Şimdi bakın, hiçbir artırma yapmadan, köşeler de dahil hiçbir artırma yapmadan hepsine birer tane batarak çantamın gövdesini örmeye başlayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi ipim bitti. İkinci ip nasıl eklenir onu göstereceğim. Bakın, yeni ipimi parmağıma doluyorum ve şöyle belli bir uzunluk örgünün içinde gizlenecek. Burayı kullanmayacağım. Bakın, buradan da bir miktar ipim kalıyor. Şimdi burada hemen yeni batmam gereken noktaya batıyorum ve şu iki ipimi birlikte tutarak yeni ilmeği çıkarıyorum. Bir tane sık iğne. Yani yeni ilmeği yeni ipe dolayarak yapıyorum. Bakın, bu iki ipim de örgümün arasında şu şekilde ipimle tığım arasında kalacak ve oraya sabitlemiş olacağım. Evet, yeni ip eklemeyi de bu şekilde yapıyorsunuz.
Evet, şimdi ben çantamın gövdesini belli bir uzunluğa kadar ördüm geldim. Hemen ölçüsünü de vereyim. Şöyle gövde uzunluğum bakın 14 santim olacak şekilde örmüşüm. Taban artırmamın bittiği noktadan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra daha örmüşüm arkadaşlar. Bu ölçü sizinkinde biraz daha farklı olabilir bu sıra sayısı. Bu da el ölçümüzden dolayı değişecektir. Önemli olan santimlere uyarak hareket etmek. Dediğim gibi genelde bu tarz çantalarda, burslu çantalarda 14 ve 18 santim arası çok güzel bir gövde uzunluğu oluyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi bakın şöyle ben bursumu serdim. Bunun yapılışını da birazdan izleyeceksiniz hemen. Ve sırada geldi pilemizi yapmaya. Pilemizi yaparken arkadaşlar çantamı tam ortadan ikiye katlıyorum yanlardan. Bu şekilde baktığınız zaman yandan ve önden kontrol ettiğiniz zaman çantanın duruşunun düzgün olması gerekiyor. Yamuk olmaması gerekiyor. Buna dikkat edin katlarken. Şöyle baktığınız zaman bakın tam ortadan ikiye katladığım belli oluyor. Bunu yaptıktan sonra şuralara 2 tane tel toka takıyorsunuz. Ve daha sonra bunları birleştirerek hemen buradaki tam orta noktayı da katlayarak bulup buralara da tokayı takıyorsunuz. Bu şekilde orta noktaları belirledik. Şimdi burası benim başlangıç ve bitiş noktam. Tabandan beri ben bu tokamı taşımaya devam ediyorum. Çantamın ağzına bursumun şeklini veriyorum bakın. Şöyle. Şimdi bursumu alıyorum. Koyduğum zaman bakın ne kadar büyük geldiğini görebiliyorsunuz. Şimdi ben pileyi öyle bir katlamalıyım ki bursumu bu şekilde, yani pileyi bitirdiğim zaman bursumu bu şekilde tuttuğum zaman tam çantamın ağzındaki ağız hizası görmüş olduğunuz bursumun tam altına kalmalı. Yani şu an biraz fazlalık var gördüğünüz gibi. Bunu da mesela şu şekilde yapsam bakın sanki bu bakın yeterli olacak gibi. Şöyle bir deneme yapıyoruz. Bakın evet. Şu şekilde katladığım zaman bakın tam bursumun köşelerinde oturduğunu hesap edin. Tam altına kalacak. Bu şekilde kontrol ederek pillelerin sayısını oluşturabilirsiniz. Yani çok ufak bir katlama yapacağız şu şekilde. Onu da hemen nasıl yapacağımızı göstereceğim. Tokamı çıkarıyorum yine. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar tokamı takıyorum. Bitirişi yapacağım. Şimdi pilimi yapacağım kısma kadar ilerliyorum birer tane. Şimdi bakın tokamın olduğu noktaya bakın 1, 2, 3 tane sık iğne var. Şimdi burayı katlamada kullanacağım için bakın şöyle kendimi göz kararı bir bakıyorum. Hatta şunu da sökelim, 4 tane kalmış olsun. Evet. Çünkü daha iyi katlama yapacağım gibi geliyor. Şöyle baktığınız zaman şu şekilde bakın katlamasını yapıyorum. Buradan karşıya tokamın olduğu yere batmam lazım. Yani şuradan batıyorum. Buradan batıyorum ve tokamın olduğu yere batacağım şimdi. Buraya batıyorum. Otomatik bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın katlandı. Şimdi aynı şeyi burası için de yapıyorum. Bakın dördüncü şu. Katlıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Katlıyorum. Dördüncüden batıyorum. Hemen ortadan bakın aynı noktaya, ortak noktaya batmam gerekiyor pilemin nizami durması için. Çıkarıyorum. Görüntü şu. Hatta burayı biraz sıkarsam daha güzel olur. Ve şimdi her birine birer tane batarak devam ediyorum. Hemen tığımı yağlayayım.
Bu şekilde karşı noktaya kadar devam ediyorsunuz. Şöyle bir pile noktam oluştu bakın. Yani 4 tane sık iğne kalana kadar örüyorum. Daha sonra 4 tane sık iğne kaldığı zaman orta noktaya katlamayı yaparak pile yapıyorum. Şimdi buraya kadar bakın, buradan dümdüz devam ediyorsunuz. Birer tane sık iğne yaparak burada tokama 4 tane sık iğne kalana kadar geliyorsunuz. Şimdi 4 tane kalana kadar bakın karşı tarafa geldim, orta noktaya. 1 2 3 4 tane sık iğnem var. Hemen ne yapıyordum? Bundan batıyorum. Birinciden, ikinciye atlıyorum, üçüncüden batıyorum ve tel tokamın olduğu noktaya batıyorum. Bu şekilde bakın karşılıklı geçmiş oluyoruz. Ve hemen burada sıkı bir şekilde ipimi dar bir şekilde dolayıp sık iğne yaparsam pilemde böyle fit ve sıkı durur. Yine bakın 1 2 3 4 katlıyorum önce ve 1 2 3 4 katlıyorum. Bunu yapmak biraz zormuş gibi görünebilir ama evet, saniyelik bir iş. Evet, oldu bir de bakın. Şimdi dümdüz yoluma devam ediyorum. Bu şekilde bakın başlangıç noktama kadar geleceğim. Hazır bu pileyi de yapmışken şöyle elle düzelttikten sonra şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle düzeltiyorum bursumun şeklinde. Yani sıramın sonuna kadar gelmeden bir ölçüyorum. Bakın şöyle köşeleri de hesap ettiğim zaman pilelerim biraz altta kalıyor. Oturacak tabii bu bursa doğru. Şu an bakın bu bursa, bu çantanın ağız kısmı tam geliyor. Gördünüz mü? Yanlar falan pile aşağıda kaldığı için bakın şöyle olduğu için tam gibi gözükmeyebilir ama şöyle tuttuğunuz zaman pile de yukarı kalktığı zaman tam gelecek. Yani eğer daha bol geliyorsa, çantanız büyük kalıyorsa, hala burs böyle tuttuğunuz zaman içine giriyorsa daha çok katlamanız gerekiyor demektir. Yani biz 4 tane sık iğne kalana kadar ördük ya, mesela 6 tane yapın eğer büyük geliyorsa, ya da 5 tane katlayarak yapın. Şimdi başlangıç noktasına kadar birer tane yapalım. Şimdi başlangıç ve bitiş noktama kadar geldim. Şöyle ipimi yaklaşık bir 10-15 santim uzunluğunda kestim. İpimi açıyorum. Evet. Şimdi bu tokamı çıkarıyorum. Bakın bu tokamı çıkardım. Yani bir sonraki sık iğnenin hemen arkasından batıyorum şöyle. Hemen sıradaki sık iğnenin arkasından battım. Ve bu ipimi tığımla arkaya taşıyorum. Taşıdım. Şimdi bu ipimin çıktığı ilmeği görüyorsunuz. Bunun ortasından arkadan batıyorum. Arkadan battım. İpimi doladım. Tekrar ipimi ilmekten geçirerek arkaya sakladım. Şöyle bir görüntü oluşuyor bakın. Şöyle elle düzeltme yapıyorum. Bu şekilde bakın düzgün bir görüntüyle başlangıç ve bitiş belli olmadan hallediyoruz işimizi. Şimdi fazla kalan ipimi ilmeklerimin arasından gizleyerek bir düğüm atacağım buraya. Tekrar aynı noktadan geçip burada ipimi birkaç kere doluyorum yani. Bursumu çantama sabitlemeden önce metalik ipimle bursumu tek kat olacak şekilde kaplıyorum. Bunu yapmamın sebebi, daha sonra burslu çantaları kullanırken, açıp kapatma işlemini yaparken ipiniz kaydıkça aralardan, eğer güzel saramadıysanız bursunuzun bu gümüş rengi ortaya çıkacaktır. Aralardan yansıma yapacaktır.
Ben silikon yardımıyla ipimi bursuma sabitliyorum. Eğer silikonunuz yoksa herhangi bir yapıştırıcı da olabilir. Tek kat olacak şekilde ve bursum gözükmeyecek şekilde ipimi açarak sıkı bir şekilde sarıyorum. Bu şekilde bursumu kaplamaya devam ediyorum. Bu işlemi yaparsanız eğer daha sonra çantaya sabitlerken çok rahat bir şekilde sabitlersiniz. Çünkü bursunuzun renginin gözüküp gözükmemesi gibi bir derdiniz asla olmayacak. Burada bakın kilit noktasına kadar geldim. Buraya da silikon damlatarak ipimi yapıştırıyorum ve kesiyorum. Daha sonra bursumun karşı tarafını da aynı şekilde sarıyorum arkadaşlar. Evet, çantamızın gövdesi hazır. Şimdi bunlar kalsın, şu yanlardakiler. Burayı böyle elimle bastırarak düzelteceğim. Sardığım zaman zaten hiç belli olmayacak. Şimdi benim şöyle bir astar kumaşım var. Bunun internetten satışını aldığım yer yapmıyor. Fakat ben bunu internette, Instagram'da Gıybet Hobi Center var. Orada bu tarz astar kumaşı, disco astar kumaşı diye onlar bu şekilde telaffuz ediyor sanırım. Bu şekilde tanıtıyor. Onlara sorarak bu kumaşlardan alabilirsiniz. Ben Bursa'daki kumaş pazarından, kumaşçılardan aldım. Bursa'da olanlar için Ulu Cami'nin orada kumaş pazarından aldım. Şimdi eğer bu kumaşınız yoksa bildiğiniz gold saten astar da kullanabilirsiniz. Bu kumaşım bildiğiniz ipimle aynı bir kumaş, yani ipimin kesilmemiş hali gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi bursumu sarmadan önce astarımı kesmem gerekiyor. Kumaşımı ortadan ikiye katladım, gördüğünüz gibi. Düzgün bir şekilde katlayalım. Bakın, çantamı bastırdığım zaman şu şekilde en geniş kısmı kaç santimse yanlardan 2'şer santim taşıyacak şekilde genişlikte kesmem lazım. Yine bastırdığım zaman şöyle ortadan ikiye katlayarak bastırdığım zaman gövde uzunluğu atıyorum 20 santim mi, 23-24 santim genişliğin uzunluğunda da kesmeniz gerekiyor. Daha sonra astarımı bu şekilde dikeceğiz. Öncelikle kumaşımızı keselim. Şimdi bursumu da bir kere bu şekilde katladıktan sonra tek kat olacak şekilde sırada geldi çantamıza sabitlemeye. Şöyle kalın uçlu bir iğnem var. Buna en az 2 metre uzunluğunda ipimi geçirelim arkadaşlar. Hani ipim biraz muhtemelen uzun kalacaktır ama asla yarıda kalsın istemiyorum. Tek bir iple bütün bursu dolaşmak istiyorum. Şimdi bakın. Şöyle çantamın ağzına bursunun şekli gibi düzeltiyorum. Bu arada bursunuzu ölçün ve tam ortadaki noktalara şu şekilde kalemle işaret koyun. Bakın ben o şekilde yaptım. Yani hem pileleri kaydırmazsınız hem de çantanın eğri olmasının en baştan önüne geçmiş olursunuz. Bu şekilde ben sararken bu demek oluyor ki bu işaretlediğim nokta orta nokta. Pileler tam bu kısma gelmeli. Zaten sararken de pilelerin karşılıklı gelmesine dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi başlarken bakın şuradan itibaren başlayacağım. Tokamın olduğu noktadan kenardan başlayalım. Bakın tam şuradan tokamın altındaki herhangi bir noktadan batıyorum iğnemle. Şöyle biraz ip bırakıyorum. Evet. Ve hemen dibindeki, üstündeki bir noktadan içeriye batıyorum tekrar. İçeriye geçtikten sonra şu ipimizi biraz daha çekelim. Bunu
2 kere bağlıyorum. Buraya sıkıca sabitliyoruz. Evet. Şimdi şöyle biraz esneterek düzeltiyorum. Şu şekilde bir görüntüsü var. Şu şekilde de borsu sabitleyeceğiz. Şöyle tam tokamın olduğu yer köşe noktam zaten. Buraya tam vidanın olduğu kısmı oturtuyorum bakın. Hemen borsumun altında kalacak şekilde. Şimdi şöyle borsumu tek kat olacak şekilde ipimi açtırarak şöyle düzeltiyorum. Bakın tek kat olacak şekilde sarmam gerekiyor. Ve hemen altındaki noktaya batıyorum. Şimdi ipimin yönünün düzgün olması önemli. Evet, şöyle sardım ve açtıktan sonra şöyle açalım ipimizi güzelce. Sıkabilirim. Ve şimdi tekrar ipimi açarak sıradaki noktaya doğru uzatıyorum. Bakın bu şekilde açarak. Ve hemen altındaki sık iğneye sıradaki noktaya batıyorum. Önce açarak sarıyorum. Sonra tamamen ipim kapandığı zaman sıkıyorum arkadaşlar. Ve sıktım. Tekrar burada açmam lazım. Bakın burada ipimizi açarak sardığımız için her sık iğneye batmak zorunda değilsiniz. Bir tanesini atlayıp diğerine de batabilirsiniz. Önemli olan düzgün sarmanız, çok boşluk bırakmadan ve önemli olan şu bursunuzun ortasında işaretlemiş olduğunuz noktaya şu pileyi denk getirmeniz. Bunu hesap ederek ilerlerseniz çok daha temiz olur işimiz. Ve sıktım. Bakın açtığım için bir tane atlıyorum, şuna batıyorum. Şimdi bu dönüş noktasında mesela yine açıyorum. İpimi yapıştırıyorum. Bakın burada atlamıyorum çünkü dönüş noktası. Hani sizin sarma şeklinizin ne istediğine bağlı yani burada biraz atlayıp atlamamak. Bu şekilde bakın sarmaya devam edeceğim. Şuraya gelene kadar saralım. Pileyi tam orta noktaya denk getirelim. Hani denk gelmezse gerekirse biraz esneterek oraya doğru pileyi oturtalım arkadaşlar. Şimdi bakın bu kısmı sıkıca sardım. Ve şu noktaya da sardım, kilidimin hemen yan kısmı. Buraya çok fazla sararsanız bursunuzun açık kalmasına sebep olabilir. Sadece tek kat olacak şekilde açarak ipinizi kapatın yeterli. Bakın hiçbir şey yapmayacağım. Burada geçişi tel tokam vardı, onu çıkardım. Şu şekilde. Bakın gerekirse bir tane sık iğneyi atlıyorum alttan. Aynı hizada olması için. Şöyle sardım. Kaymaması için de bunu üzerine hemen yapıştırıyorum. Evet. Bu şekilde.
kaydı tekrar sıkmam gerekiyor. Şöyle açarak sıktım. Evet, bu şekilde geçişimi yapmış oldum. Şimdi aynı şekilde dümdüz sarmaya devam ediyorum. Evet, bu kısmı da sardım geldim. Şimdi bakın son noktaya kadar sardım bursumu. Burada sıktıktan sonra şu şekilde asılıyorum. Burada ilmeğin arasından sabitleyeceğim yine. Şöyle bakın, hemen en yakın alttaki ilmeğin altından batıyorum. İçeriden. Buraya ipimi sabitleyeceğim. Çantamızın örgü kısmı tamamlanmış bulunmakta. Şimdi bana en çok gelen sorulardan biri, bursu kapattığım zaman kapanmıyor veya şeklini oturtamıyorum. Şimdi her burs kapandığı zaman mutlaka yamuk kapanacaktır veya şekli düzgün olmayacaktır. Siz bursu kapattıktan sonra elinizle çantanın şeklini ve bursu oturtmanız gerekiyor. Şimdi nasıl kapatmamız gerektiğini göstereceğim. Bakın, şuradan burayı dışarıya ittiriyoruz. Aynı şekilde burayı da ve buradan bastırıyorum. Buradan bastırırken şurayı kapatıyorum yukarıya doğru, burayı aşağı doğru bastırıyorum. Bakın, şöyle kapattım. Bakın, başlangıçta böyle gözüküyor. Bu şekilde elimle oturtmam gerekiyor. Bakın, hala yamuk. Düzeltiyorum. Yine şu kısmını da düzeltiyorum. Bu arada çanta çok güzel oldu gerçekten. Evet, gerçekten muazzam oldu, bakar mısınız? Bu şekilde çantanızın bursunu oturtuyorsunuz. Pilelerim tam karşılıklı. Çantam gayet düz. Asla yamuk değil, gördüğünüz gibi. Aktarmış olduğum adımları tek tek takip ederseniz bu şekilde harika bir çantanız olacaktır. Sıra geldi astarımızı dikmeye. Kumaşımı ütüledim ve katladım. Yanlardan dikişimi attım. Daha sonra ağız kısmını da çantamın gövdesinin uzunluğunda olacak şekilde, yani bastırdığınız zaman kaç santimse burası da şu an o kadar uzunlukta. Bu şekilde diktim. Şimdi sırada taban çizgilerini oluşturmak var. Bakın, şu kenardaki iki dikiş çizgisini bir araya getiriyoruz. Şöyle dümdüz bir şekilde koyuyorum. Evet. Şimdi taban genişliğimiz arkadaşlar kaç santimse burayı da o kadar santim dikiş atmalıyız. Şöyle bakın, taban genişliğim ne kadarmış bakalım. Taban genişliğim şöyle yaklaşık 10 santim, 10 santim. Burayı da arkadaşlar 10 santim genişliğinde, şöyle bakın, alta kalan parça 10 santim olmalı. Tam buradan yani dikiş atacağım ben bu kumaşa. Yine aynı şekilde bu tarafı da şöyle 10 santim genişliğinde işaretliyorum. Tam bu kısımlara dikiş attıktan sonra artık astarı çantaya sabitlemeye geçeceğiz. Evet, şimdi ben taban çizgilerine de dikiş attım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi otomatik olarak dikdörtgen tabanımın oluşturmasını sağladım o dikişle. Şimdi astarımı ütüleyip geleceğim ve ondan sonra çantama sabitleyeceğim. Şu kısımların çünkü
düzgün durması ve böyle fit durması benim için önemli. Mutlaka astarlarınızı çantaya sabitlemeden önce ütüleme işlemini yapın. Astarımı ütüledim geldim. Bu arada çantamı ölçtüğüm zaman astarımın biraz büyük geldiğini fark ettiğim için ben de tam astarımın orta noktalarına çantamın pilesinin hizasına gelecek şekilde burada bir katlama yaparak o bol kısmı katlamayla yok ettim. Şöyle bakın. Zaten görüyorsunuz nasıl yaptığımı. Atıyorum burayı orta nokta diye farz edin. Bu şekilde. Ve şöyle bir katlama yaparak sadece buraya dikişin üzerinden tekrar geçtim. Şöyle. Siz de çantanızı ölçün. Eğer bol geliyorsa astarınız bu şekilde katlama yaparak siz de bu sorunu çözebilirsiniz. Hem içten de bir pile olduğu için daha şık bir görüntü olabilir. Evet, astarımı belli bir noktaya kadar sabitledim. Geldim. Çok az kaldı. Gördüğünüz gibi şu kısım kaldı. Şöyle bakın nasıl sabitlediğimi de göstereyim. Buradan başladım. Tam kilidimin olduğu noktadan. Şu şekilde pilemde tam ortaya gelecek şekilde devam ettirdim. Diğer çizgi noktamda bakın dikiş noktamda tam kilidimin altına kaldı. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi bildiğiniz bir arka taraftan bir ön taraftan iğnemi geçirerek sabitlememi yaptım. Bakın şöyle üstten dikiş belli olmaması için kumaşın arkasından içine doğru batarak ön kısma çıkmıyorum. İçine doğru batarak şöyle bakın. Yani arkadan kumaşın içinden sabitlemiş oluyorum astarımı. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle tekrar göstereyim bakın. Kumaşımın içinden şöyle batıyorum. Arkasından bu şekilde tekrar sabitliyorum. Komple astarımı sabitleyip geleceğim. Evet hanımlar, ben çantamı tamamlamış bulunmaktayım. O kadar güzel bir çanta oldu ki gerçekten buralara şöyle halka ile zincir takmayı da düşünüyorum. Böyle omuz çantası olarak veya elde tutarak kullanmaya çok uygun bir çanta oldu. Hemen astarımı da bitirdim. Bakın bitmiş halini göstereyim sizlere. Muhteşem oldu gerçekten. Harika oldu. Umarım siz de çantamı ve videomu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızla bana destek olmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Siz de örmüş olduğunuz çantalarınızı Instagram adresim betim.fashion'a atarsanız çok çok mutlu olurum. Ayrıca çantanın detaylı reels ve fotoğraflarını Instagram adresimde paylaşıyor olacağım. Sizi oraya da bekliyorum. Görüşürüz.